Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere erkeklerde iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon yapan ilaçlar hakkında konuşmak istiyorum. Bilindiği gibi erkeklerin korkulu rüyası erektil disfonksiyon yani iktidarsızlıktır. Özellikle 50 yaşından sonra işin doğası gereği testosteron hormonu yani erkeklik hormonu azaldığı için erkeklerin büyük kısmında cinsel fonksiyon bozukluğu başlamakta. Yaş ilerledikçe 70-75 yaşlarına düştükçe bu oranlar %60-70'lere varmakta. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu başladığı zaman 50 yaş grubundaki hastalar için özellikle arkasından bir damar sertliği ve ateroskleroz ve kalp krizi, hipertansiyon gelebileceğini bilmek gerekir. Diyabet olup olmadığını anlamak gerekir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan hastaların yaklaşık %45'inde de gene erektil disfonksiyon vardır. Bu bütün dünyadaki erkekler için geçerlidir. Türk toplumundaki erkeklerde de çok ciddi bir sorundur. Ama Türk erkekleri maalesef bu şikayetleri için hekime gitmemektedir. Hekime gitmedikleri için de bu sorun ortada kalmaktadır. Yaklaşık 10 hastanın bir tanesi hekime gidip bu şikayetini belirtmektedir. Bu hem hekimler için hem de hastalar için ciddi bir problemdir. Çünkü hastalar hekimlere bu şikayetlerini anlatmamakta, hekimler de iş yoğunluğu, poliklinikteki hasta yoğunlukları sebebiyle bu şikayeti, bu sorunu en sona saklamakta, hatta sormaya dahi imkan yoktur. Çünkü bir poliklinik odasında hasta dışında hemşire, hasta yakınları olduğu için ne hasta buna bahsedebilmekte ne de hekim bu konuya eğilmektedir. Halbuki önemli bir tıbbi yaradır. Hatta evliliklerin yaklaşık %20'sinin boşanma sebebi de erkek cinsel fonksiyon bozukluğudur. Bu girişten sonra hangi ilaçlar erektil disfonksiyon, iktidarsızlık yapar ve bu ilaçlar böyle bir şey yaptıktan sonra da insanlar, hastalar, erkekler ne yapmalı? Çünkü şunu da biliyoruz, basından, televizyondan, sosyal medyadan yanlış aktarımlar, bilgilerle şu ilaç erkeklik fonksiyonunu alır denildiği zaman erkekler de bu konuda çok hassas olduğu zaman hemen ilaçlarını kesmektedir. Halbuki bu ilaçlar çok hayati olabilir. Hayati ilaçları özellikle kalp damar hastaları, stent olan hastalar, bypass olmuş olan hastalar, beta blokör gibi, statin gibi, antihipertansif gibi ilaçlarını kestiğinde tekrar stent tıkanması, kalp krizi, beyin kanaması hatta ölüme kadar giden olaylar meydana gelmektedir. Onun için burada aslında anlatılmak isteyen şey bu ilaçları söylemek ama amaç bu ilaçları lütfen kesmeyiniz. Kesecekseniz de doktorunuzla görüşerek doktor bey bu ilaçlardan bana bu sıkıntı yapabilecek bir durum var mı yok mu diye tartışarak bu işi halletmek lazım ve belki ilaçları değiştirerek belki de kesmeden başka alternatif ilaçlar vererek durum tamamen düzeltilebilir. Onun için bu şikayetlerinizi mutlaka doktorunuza iletin. Doktorun da bu şikayetlere karşı, hastaya karşı empati kurup ona yardımcı olmasında büyük fayda vardır. Çünkü bu gerçekten ciddi bir problemdir. Bu ilaçlar özellikle kalp, tansiyon, hipertansiyon ilaçları başta gelmektedir. Bunlardan hipertansiyon tedavisinde kullandığımız idrar sökücüler vardır. İdrar sökücülerden hidroklorotiazid ve spironolakton dediğimiz ilaçtır. Hidroklorotiazid tansiyon ilaçları içerisinde yardımcı olarak bulunan ilaçlardır. Bu ilaçları anlamak için ilaç kutularına baktığımız zaman tansiyon ilaçlarının ön tarafında CO yazıyorsa yani CO yazıyorsa veya arka tarafında plus yazıyorsa içerisinde hidroklorotiazid vardır. Yani bir örnek CO yani CO yazılır, Kodiyovan, Koirdan veya plus dediğimiz Delix Plus gibi ilaçların içerisinde hidroklorotiazid vardır. Ayrıca spironolakton dediğimiz kalp yetmezliğinde ve sirozda kullandığımız bir idrar sökücü de
gene erektil disfonksiyon yapmaktadır. Bunun yanında kullandığımız antiaritmikler, ritim bozukluğu tedavisinde kullandığımız kalp ameliyatları, bypass ameliyatları sonrası, koroner stent sonrası kullandığımız beta blokör ilaçlar bu şikayetleri yapabilmektedir. Keza kalp yetmezliğinde uzun süreli kullandığımız digoksin dediğimiz ilaç bunu yapmaktadır. Antiaritmik olarak kullandığımız disopramid dediğimiz ilaç bunu yapmaktadır. Gene tansiyon tedavisinde kullandığımız ACE inhibitörleri, kalsiyum antagonistlerinden verapamil gibi kalsiyum antagonistleri, ayrıca alfa blokerler, klonidin, alfa metil dopa gibi tansiyon ilaçları da gene erektil disfonksiyon yapmaktadır. Ayrıca son zamanlarda hem televizyonda hem basında moda olduğu gibi ki hastalar bu ilaçlarını çok sık kesmekte ve karşımıza yeni kalp krizi hatta ölümlerle gelmektedir. Kolesterol düşürücü ilaçlar, klofibrat ve statin dediğimiz ilaçlarda da bunlar görülmekte olup bunlar yalan yanlış basında, televizyonda işte statinler, kolesterol ilaçları erkeklik fonksiyonunu bozuyor, insanları hadım ediyor gibi laflar söylendiği zaman insanlar bu ilaçlarını kesmektedir. Sizden tekrar rica ediyorum, bu ilaçlarınızı lütfen kendiniz kesmeyiniz, doktorunuzla görüşünüz. Çünkü zaten hastalığınızın özelliğinden dolayı erektil disfonksiyon meydana gelebilir. Yani bir damar sertliği varsa, damar sertliği nasıl kalp damarlarında bir tıkanıklık, boyun damarlarında bir tıkanıklık yapıyorsa, penisi besleyen kavernöz arterlerde de aynı tıkanıklığı yapıp erektil disfonksiyon yapabilir. Bu yüzden bu olay hastalığınızdan mı yoksa ilaçlardan mı kaynaklanıyor? Bunu anlamak için doktorunuzla tartışıp karar vermek lazım. Doktora sormadan bu ilaçları kesmek tıbbi bir hatadır, ölüme kadar götürebilir. İkinci grup ilaçlarımız özellikle psikiyatrik hastalıklarda kullandığımız ilaçlardır. Psikotrop ilaçlar dediğimiz ilaçlardır ve toplumda çok sık kullanılan SSRI grubu antidepresanlar uzun süre 6 aydan fazla kullanıldığında bunu yapmaktadır. Major trankilizanlar, barbituratlar, antipsikotik ilaçlar yani şizofrenide, bipolar hastalıkta, psikotik hastalıklarda kullandığımız antipsikotikler ki aslında bunların yeni nesil antipsikotiklerin biraz daha erektil disfonksiyon yapma özelliği azdır. Eski nesillerin çok daha fazladır. Prolaktin hormonunu yükselterek yapmaktadır. Gene bipolar bozuklukta kullandığımız meşhur ilacımız lityum, erektil disfonksiyon yapmaktadır. Üçüncü bir grup, hastalık grubu, aslında doğası gereği olan bir şey bu. Prostat hastalıkları. Prostat hastalıklarının benign prostatip yani iyi prostat hastalıkları ve kanserleri vardır. Prostat büyümesinde, iyi prostat büyümesinde prostatı küçültmek için bazen testosteron inhibitörleri ilaçları kullanmaktayız. Bunlar prostatın hacmini %30 küçültmekte fakat testosteronu inhibe ettiği için erektil disfonksiyon meydana gelmek. Ayrıca prostat kanseri ameliyatı sonrası kullanılan ilaçlar da erektil disfonksiyon yapar ki burada mecburuz. Çünkü prostat kanserinde tedavinin devamında androjenleri sıfırlamak lazım. Ya orşiektomi yapıp yumurtaları alıyoruz ya da hormonlar vererek antiandrojenler, LH-RH agonistleri, LH-RH antagonistleri vererek testosteronu sıfırlamamız gerekir. Bu yüzden prostat tedavisinde kullandığımız ilaçlar erektil disfonksiyon yapar ama kullanmak zorundayız. Kullanmazsak kanser yayılır. Bu ilaçların dışında ki şükür şu an pek kullanmıyoruz, eskiden kullanılıyordu. Ranitidin ve simetidin denilen mide ilaçları erektil disfonksiyon yapıyordu. Şu an kullandığımız PPI grupları bu ilaçları yapmamakta. Ayrıca son olarak genel prensip olarak erektil disfonksiyon olmaması için alkolden, yoğun sigaradan, esrar kullanımı, eroin kullanımı,
amfetamin kullanımı gibi ilaçlar da erektil disfonksiyon yapmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz Hipokrat TV'ye üye olun ve beğendi butonuna tıklayın. Teşekkür ediyorum.